Daha film çıkmadan internete sızdı. Hem de HD. Kalitesi aşırı yüksek. Yani bu bile tek başına büyük bir fiyasko. Ama asıl sorun bu değil. Bu videoda daha geniş, kapsamlı bir analiz yapacağız. Kısaca bu film bana çocukluğumu hatırlattı mı? Kesinlikle hatırlattı. Ama aynı anda çocukluğumu küçücük bir mahvedişte yaşadık mı? Yaşadık. Siz de benim gibi Avatar The Last Airbender animasyon dizisini seviyorsanız bu video bir tık canınızı yakabilir. Çünkü filmde benim bir tık canımı yaktı. Bugün The Legend of Aang, The Last Airbender filmini konuşacağız. Bildiğiniz üzere belki biliyorsunuzdur, belki de yeni öğreniyorsunuzdur. Film çıkmadan sızdırıldı. Bu videoda yani daha demin de söylediğim gibi sadece film analizi değil, bir tık bir hayal kırıklığından da bahsedeceğim. Ve bu işin arkasındaki aslında büyük hatalardan da bahsetmek istiyorum. Ben şahsen benim kanalıma baktıysanız Avatar The Last Airbender hakkında video çekmeyi çok seviyorum. Berke ile de konuşmuştuk, sohbet etmiştik bolca. Kendim de videolarını çekmeyi seviyorum. Yani ben Avatar The Last Airbender Son Hava Bükücü'nün çok büyük bir hayranıyım. Gerçekten küçüklüğümden beri çok seviyorum. Her sene tekrar izliyorum. Her sene tekrar izlediğim zaten 2 tane iş var. Onlardan bir tanesi de Avatar The Last Airbender Son Hava Bükücü. Aynı zamanda kalitesine kefil olabildiğim bir animasyon dizisi. Gerçekten çok az bulunur. Bu kadar arkasında durabileceğin bir iş. Ben çocukluğumdan beri çok seviyorum. Her sene başka bir şey öğreniyorum bu diziden. O yüzden de filmi konuşmak istedim. Bu film sadece bir devam projesi olmaktan çok daha öte bence hepimiz için. O yüzden baştan söyleyeyim neden bu kadar geç çektim. Bundan bahsedeyim. Çünkü ilk izlediğimde çok sübjektiftim. Yani ben bu karakterleri çok özlediğim için, diziyi çok özlediğim için, diziyi tekrar izleyip sömürdüğüm için ilk başta tamamen karakterleri tekrar görecek olmanın mutluluğu ve pozitifliğiyle izledim. Önce bir bekleyip üstü geçsin istedim. Yani izledikten sonra bir tekrar izleyeyim, daha objektif bakabileyim vesaire istedim. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Bence içerik üreticileri olarak etik anlayış zaten sızdırıldığı andan itibaren şirket tarafından çok kötü bir şekilde bu skandal yönetildi. Şirketin kendi içerisindeki etiksizliği yani çok kötü bir yönetim var. Bundan sonrası artık benim görüşümde içerik üreticileri olarak izleyebiliriz, yorumlayabiliriz. Çünkü en başından itibaren çok yanlış yönetilen bir proje. Onların tarafına yazıyor yani bu etik ahlak konusu benim görüşümde. Ben istediğim şekilde bence izleyip yorumlayabilirim. Arkadaşlar HD kaliteli bir şekilde bir sızdırmışlar bir de ya. Filmi izlerken şundan bahsedeyim ilk. En çok hissettiğim şey, en ağırlıklı his özlemdi. Çok özlediğimi hissettim zaten. Soka'yı görmek, Katara'yı görmek, Zuko'yu görmek baştan itibaren benim için böyle ay yaşasın ya sonunda görüyorum. Yani sonunda büyümüş hallerini göreceğim ve görüyorum sevdiğim karakterler, büyüdüğüm karakterler vesaire diye büyük bir heyecan ve özlemle açtım ben filmi. Çünkü bu karakterler gerçekten sadece bir animasyon karakteri değil, bizim birlikte büyüdüğümüz karakterler aslında bu kadar benim gibi seviyorsanız. Çok duygulandırdı yani ilk başta. Tam bu noktada şunu fark ettim izledikten sonra. Ben aslında film izlemektense bu animasyon dizisinin devamını izlemek istemişim hep. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bence Avatar Son Hava Bükücü live action'ı olmaması gereken bir animasyon dizisi, bir proje. Bu tarz projelere uygun olduğunu düşünmediğim bir evren. Yani olmamalı bence ki Netflix'teki işini de live action'da izleyeceğim. Çünkü seviyorum evreni ve konuşacağız burada da. Benim bakış açımda bu evrenin gücü o kadar büyük ki insanlara indirgenmemesi gerekiyor. Filmin ana derdinden bahsedeyim. Ana dert aslında Aang'in hava kabilelerini özlemesi, onları geri getirmek istemesi. Fikir çok güzel, çok zaten olması beklenen fikir, en klişe fikir. Zaten çizgi romanlarını da okuduysanız en çok rağbet gören fikir. Ama burada küçük bir problem olduğunu da düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü film boyunca bizim çok özlediğimiz bir Avatar ekibi varken, o ekibin hikayesini izleyebilecekken başka bir karakter getirip Taka diye ve onu merkeze alıp bize bir hikaye izletiyor olmaları Aang ve onu beni çok üzdü. Çünkü biz bu ekibi çok özledik ya, yıllar sonra büyüdüklerini izleyeceğiz. Ben bu ekibi izlemek çok daha fazla isterdim. Özetle bu filmden en çok
beni hayal kırıklığına uğratan şey bu oldu açıkçası. Daha fazla Zuko, daha fazla Katara, daha fazla Sokka. Ay Sokka'm aşkım ya. Ne özlemişim şakalarını falan. Gerçekten çok özlemişim. Ama yani ben Zuko'nun doğru düzgün bir diyaloğu yoktu. Toph'un doğru düzgün bir diyaloğu yoktu. Ben bu kadar özlemişken bu karakterleri, siz zaten filmle geri dönüyorsunuz. Belli bir saate indirgeyeceksiniz bütün bir karakterleri. Bana en azından bu Avatar ekibinin ana merkezde olduğu, ama başkalarıyla tabii ki gene savaşacaklar. Ama farklı bir hikaye izlemek isterdim ben gibi geliyor. Yani gene su kabilesi diyorum. Hava kabilelerini geri getirmek konusu işlenebilir. Ama daha Avatar ekibinin merkezde olduğu bir film izlemek beni çok daha mutlu ederdi. Böyle çok büyük bir eksiklik hissettim film bittikten sonra açıkçası ya. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Yani bir tek ben mi böyle düşünüyorum acaba ya? Yani hiç bu arada yorumları izleyip şey yapmak istemedim. Kendimi manipüle etmek istemedim. O yüzden yorumlarınızı aşağı yazarsanız ben de bu videodan sonra öğreneceğim aslında. En kritik eleştirilerimden, yani izledikten sonra gözüme batan şeylerden bir diğeri, ki bence en büyük olanı aslında bu. Film sürekli gösteriyor ama Avatar'ın orijinal dizisi bunu asla yapmıyordu baktığımızda. Yani daha sembolizmalarla ilerleyen bir diziydi. Daha alt metinlerle ilerleyen bir diziydi. Daha sana hissettirmeye oynayan bir diziydi. Film ise sana zorla bir şey anlatıyormuş gibi açıkçası. Ya orijinal dizi bağırmıyordu, film bağırıyor ve bu beni şöyle ki Avatar ruhunu, o son hava bükücü ruhunun dönemimizin atmosferiyle, bu apolitikleşen atmosferle birlikte, ki bence politikleşen de aynı zamanda, ama bu korku atmosferiyle birlikte gelen bir kendini kısıtlama olduğunu hissettim ben filmi izlerken. Mesela son savaş sahnesinde büyüme görüyoruz değil mi? Canavarlaşıyorlar. Oradaki tabii ki alt metin şu: güç yozlaştırır. Ama Avatar dizileri benim gözümde ilk akla geleni yapmadıkları için her sene izlediğimde farklı bir şey anladığım, her yaşta farklı bir şey algılayabildiğim bir diziydi Son Hava Bükücü. Ama bu film güç yozlaştırır ve savaşı büyük ve canavarlaştırarak gösteriyorlardı filmde. Ve bu beni çok üzdü çünkü akla ilk gelen betimleme bu. Çok Avatar'ın ruhuna ters hissettim buralarda. Yani Son Hava Bükücü benim gözümde daha çok anlam anlatan, güç anlatmaktansa, gücü de anlatıyor ama o gücü İşte daha demin de söylediğim gibi akla ilk gelen şekilde büyütmek ve canavarlaştırmak. Ya bu mesela akla ilk gelen anlatı biçimi. Ama Avatar Son Hava Bükücü dizisi boyunca, 3 sezonluk dizi boyunca bize hikayelerin, karakterlerin anlamlarını, olayların anlamlarını akla ilk gelendense daha sembolizmalarla, alt metinlerle anlattıklarını düşünüyorum. Bu yüzden film gerçekten bu ruha ihanet gibi geldi bana. Ya orijinal Avatar dizisinin ben inanılmaz politik olduğunu düşünüyorum. Gerçekten şimdi çekilse çekilmeyeceğini de düşünüyordum ki gördüğüm kadarıyla, yani filmde gördüğüm kadarıyla da gerçekten çekilememiş. Ve bu politikliği, bak bu politik, bak ben burada siyasi bir alt metin veriyorum, böyle gözüne sokmayan bir diziydi. Tam tersi Avatar filmi, The Last Airbender, The Legend of Aang, bu film, sızdırılan film, hem sanki siyasiyim ama bunu gözüne batırmaya, yani gözüne sokmaya çalışıyorum. Batırmak ne? Gözüne sokmaya çalışıyorum da diyor. Bu yüzden ruhunun çok değiştiğini hissettim. Belki de filmin sızdırılması bizim psikolojimizde, izlerkenki psikolojimizde, aynı zamanda sızdırılmadan önce filmin yönetimi çok yanlıştı. Pazarlama süreci olmadı filmin. Yani ve film yapıldığı andan itibaren pazarlama süreci başlar aslında filmlerin. Yani illa promosyon, yani çıkmasına az kala olan süreç değildir pazarlama. Hani ilk reklamların yapıldığı dönem değildir. Film başladığı andan itibaren, yapıma başladığı andan itibaren filmin pazarlaması sürdürülür. O kadar dalgalı ve neyin ne olduğu bilmediğimiz bir süreç yaşadık ki herkes nerede çıkacağını bile bilmiyordu filmin. Bunlar da izlerken etkilemiştir kesinlikle. Ama ben objektif olarak baktığımda filme, bu Avatar ruhunun eksikliğinden de bahsetmezsem olmaz ya. Yani hem etkilendik hem de film gerçekten beklediğimden çıtayı biraz daha düşürdü yani. Çok daha güvenli, çok daha risksiz bir film izledik açıkçası. Bunlarla birlikte de çok daha yüzeysel bir film izledik.
O geçmişe dönüş sahneleri vardı. İşte bizim hatırladığımız hallerine döndürdüler karakterleri. Burada aslında izleyiciyi bir kanca atıyorlar. Şöyle bir kanca, bu nostalji, işte önceki videolarımda da bahsettiğim nostalji pazarlaması dediğimiz şeyi aslında burada hedeflemişler. İşte eski seyirciye hatırlatmak. Bakın böyle bir filmde bunlar vardı. Siz de bakın, tekrar hatırlatmaktan çok onların duygularına hitap etmek. Of, zaten bunu filmin başında yapıyorsun. Bir daha son ortalarına doğru o ruhlar alemindeyken neden tekrar yapıyorsun? Beni yani sıktı açıkçası. Çünkü nostalji pazarlamasını iyi yerleştirmeleri gerekiyor, nostalji hissini. İyi yerleştirildiğinde seyirciye batmıyor. Ama kötü yerleştirildiğinde seyirciye bence batıyor. Belki de sorun filmlerde değil, çünkü çok tartışılır. Her film seversin sevmezsin tartışılır. Belki de sorun benim çok özlemiş olmamda ve karakterleri çok izlemek istiyor olmamdaydı. Bilmiyorum. Ama ben beğenmedim ya kısacası. Devam edeceğim şimdi detaylandırmaya ama olmadı bende. Bir tık bu skandaldan kısaca bahsedelim. Normalde film nerede çıkacağı bile büyük bir olay yaratmıştı. İşte sinemalarda mı çıkacak, Paramount Plus'ta mı çıkacak vesaire diye hep tartışmaların sürdüğü bir dönemdi ve bir anda sızdırıldı. Çünkü bu dev bir skandal. Bunun en büyük sebebi bu filmin sadece bir film değil, çok büyük bir evren veren bir IP oluyor olması. Global bir IP marka yani. Şirket düşünün, milyon dolarlık bir projeyi koruyamıyor. Koruyamadığı gibi krizi de yönetemiyor. Filmin hakları, yani Avatar'ın hakları, Son Hava Bükücü'nün hakları Paramount'a ait. Paramount globalde şu an çok kritik bir noktada. Zaten öyleydi. Eski sistemi çökertip TV'yi yok edip tamamen Plus'a geçmeye çalıştıkları bir dönemde, ki buna çok gecikmiş bir şirket. Ve bunu stratejik olarak planlayamamış bir şirket. Yani TV'den streaming'e geçmeleri gerekiyor ve bunu çok önceden, aslında 5-6 yıl önceden yapmış olmaları gerekiyordu. Bu bütün masa başı işleri, stratejik işleri ve nasıl ilerleyeceğini, hangi dönem streaming'e geçeceğini, daha kendi streaming servisine dahi oturtturamamış bir işin bu kadar global bir markayı streaming serviste verecek oluyor olması bile büyük bir skandal zaten, ki her yerde yok. Paramount Plus her ülkede yok. Galiba sadece Amerika'da var. Bunu bilmiyorum. Bunu bana aşağıda yazarsınız yorumlarda, bileniniz varsa. İşte burada Paramount'un zaten iyi bir şirket bence hiçbir zaman olmadı. Çok eski kafalı ve copy paste işletme stratejileri sürdürdüğünü düşündüğüm bir şirket Paramount. Buradaki hatası da, en büyük hatası da Avatar gibi büyük bir IP'yi bir event gibi değil, bir platform içeriği gibi yönetmeye çalıştı. Yani çok büyük bir hata. Yani burada şuna güvendi, nostaljiye güvendi. İzleyici zaten sever dedi. Zaten fandom bunu bekliyordu dedi vesaire. Yani otomatik olarak içerik iyidir diye düşündü. Ve bütün bir stratejilerini, yani bir strateji kurmadı bu film ve bu evren üzerine. Ama şu var ki nostalji eşittir kalite değildir arkadaşlar. Olduğu gibi şimdiki. Hatta fandomu, yani fanları daha çok sinirlendirirsin. Çok sevdikleri projeyi onlara tekrardan veriyorsun. Onlar çok bağlı oldukları bu evrene senden bile daha bağlılar belki de. Yani artık yaratıcılardan çıkmış bir iş bu. Bizim duygularımızla birlikte, bizim tüketici olarak, izleyenler olarak duygularımızla birleşmiş ve yıllar geçmiş, artık bizim evrenimiz olmuş bir proje. Hepimizin evreni yani. Ve sen bu kadar sert bir fan ekibine bu kadar kötü, asla planlı olmayan, bir öyle bir böyle infolar, bilgiler vererek daha da sinirlendiriyorsun. Yani gerçekten çok kötü yani bu şirket nasıl batmıyor anlamadığım bir şirket. Ki bence büyük ihtimalle ilişkilerinin iyi, yani çok iyi olduğu ve hepsi iyi. Hepsinin ilişkileri hükümetlerle iyi vesaire vesaire, bunu geçiyorum ama Paramount'un neden batmadığını ne anlamıyorum. Yani bu film boyunca hissettiğim şey oldu. İnsanlar bu filmi zaten, yani bu hikaye evreni zaten hayranı. Ne yaparsak yapalım sevecekler. Ben böyle bir şey algıladım bütün bu süreç boyunca ekiplerden. Bu da beni çok rahatsız etti. Yani hayır, siz ne verseniz biz sevmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Yani bu film bana şunu öğretti. Önemli olan sadece evren değil, o evrenin nasıl yönetildiği. Avatar Son Hava Bükücü dizisi, animasyon dizisi çok güzel bir dizi miydi? Çok güzel bir diziydi. Yıllardır izliyor muyum? Yıllardır izliyorum. Ama hiçbir zaman tam bir event haline getirilememiş. Bir markanın yani potansiyelinin çok aşağısında kalmış bir proje. Gerçekten belki size
fazla gelecek. Böyle diyeceksiniz ki çok seven çok, konuşan çok, o çok, bu çok. Merchandiser'ı çok vesaire. Ama bu bile bence potansiyelinin çok aşağısında. Bunun sebebi hayranlarının çok seviyor olması, merchandise satışları ve hani çok fazla ürün üretilebilen bir evren. Evet ama çok daha izleyicinin kendisini içeride hissedebileceği, daha fazla yeni jenerasyonlara kendini tanıtabileceği bir proje. Yani potansiyeli çok yüksek bir proje. Yeni jenerasyon da bunu izleyebilirdi. Bizden sonraki jenerasyonlar da bunu çok fazla sevebilirdi. Seven var mıdır? Vardır ama bence kesinlikle potansiyelinin çok altında bir izleyici kitlesine ulaştı. Yani halen daha benden yaşça 2-3 yaş büyük insanlar bile, ki ben izlediğimde ilk çıktığında 2005, ben 5 yaşındaydım. Benden daha büyük, yani 2-3 yaş büyük insanların bile izlemediğini görüyorum. Tabii ki yani hani izlememiş olabilirler. Herkes izleyecek diye bir şey yok ama şöyle bir şey vardır ya, Harry Potter denildiğinde İnsanlar direkt bilir. Herkes bilir. Hiç görmedim ki bilmeyen. Avengers denildiğinde bilmeyen görmedim. Ama Avatar Son Hava Bükücü dediğimde bilmeyeni gördüm. Ben kendi yaşadıklarımdan, gördüklerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Siz başka düşünüyor olabilirsiniz ama bence kesinlikle potansiyeline ulaşmamış bir proje. Ama bunu Paramount'un yapabileceğine olan inancım sıfır. Paramount'un hangi projesine yapabilmiş ki bu kadar iyi pazarlama, bu kadar iyi ve gerçekten iyi bir dünyayı build up etmek, persona yaratmak aslında. Buradaki klik nokta bu. Yapım şirketleri, Paramount gibi streaming servisler de, Plus gibi, işte Netflix, Disney Plus, Disney'in kendisi, Prime Video, HBO Max. Bunların hepsi kendisine persona yaratabilmiş şirketler. Yani sen Netflix deyince akla ne geliyor? Pazar yeri gibi her şeyi bulabilirsin. Ve kendisini o şekilde pazarlıyor aslında. Senin kafanda öyle bir persona yaratıyor ki illa tek bir şey pazarlamasına gerek yok. Bak bizde her şey varı pazarlıyor aslında ve senin kafanda öyle bir persona oluşuyor. Prime Video dediğimizde son zamanlarda oluşturdukları persona onların genel stratejilerindeki aslında iyiliği gösteriyor. Çünkü bu personaya yani o kadar uygun diziler, filmler çıkartıyorlar ki kitaptan filme adaptasyon, gençlik nesle hitap. Bunu aslında baz alarak yapıyorlar bütün stratejilerini, filmlerini, dizilerini ve öyle bir persona yarattı. O personayı yarattığına itibaren ilk zamanlarındaki aslında Prime Video o kadar yüksek bir açılışla açılmamıştı. İzleyici açısından da o kadar izleyicisi yoktu. Ama bakarsanız son 5-6 yılda bu personayı yarattığı andan itibaren Prime Video'nun izlenmeleri de arttı. Çünkü senin kafanda bir kişi yarattı. Yani sen ne izlemek istiyorsun, nereye gitmelisin? Disney de öyle. Ama Paramount çok eski bir şirket olmasına rağmen, Nickelodeon'dan beri olmasına rağmen, Nickelodeon'un da şirketi, persona yaratamamış bir şirket. Ki çok fazla skandalları olduğu için de reputasyonu gerçekten çok kötü olmuş bir şirket. Yani şirketin bende bıraktığı iz, son olan skandallardan sonra, bu işte genç çocuk oyunculara yaptıklarından sonra vesaire, benim şirkete olan bütün ön yargılarımı tek bir belgeselle oluşturmuş bir şirket. Ki çok fazla bu konuda belgesel, sonradan kitap, belgesel okudum ve izledim. Ve daha da çok bu şirkete karşı bir duruş da diyebiliriz, bilmiyorum. Olmadı yani. Hep bir ön yargıyla yaklaşıyorum bu şirkete. Eğer merak ederseniz bu konularla ilgili de video çekebiliriz. Çok bayağı çünkü benim yüksek lisans tezim de çocuk oyuncu yaratmak, onları pazarlamak ne demek falan bunlar. O yüzden bu konularda bayağı bir araştırma yapıyorum bu aralar. Kapanışa gelelim. The Legend of Aang, Aang Efsanesi, Son Hava Bükücü. Bu film maalesef ki zaten hak ettiği değeri alamayan bir marka. Hak ettiği değeri alamayan bir markanın hak ettiği değeri taşımayan bir film. Ve o değeri zaten umursamayan bir yapım şirketi ve sızdırılma. Yani çok da şaşırmadım açıkçası bu şirketten böyle bir şey. Ben evreni çok seviyorum. Diziyi çok seviyorum. Çünkü bu arada diziyi bu kadar seviyor olmamızın sebebi de arkadaşlar, yapımcıların en az karıştığı dönem Avatar'ın, yani Son Hava Bükücü dönemi, yapımcıların en az karıştığı dönem. Çünkü o zamanlar bu kadar sevileceği bilinmiyor, bu kadar çok beklenti yok, bu kadar çok aslında kritize edilmiyor, bu kadar çok
yapımcılar tarafından sürekli izlenilmiyor. Sürekli böyle bir kontrol altında tutalım denilmeyen bir proje. Yaratıcıları daha kendileri de söylemişlerdi. Yaratıcıların daha serbest, yani daha serbest bir şekilde, bir tık daha serbest bir şekilde yazabildikleri, yapabildikleri yaratıcıların bir dönem. O yüzden de o kadar iyi aslında. Ben bu kadar zaten eleştiri olmamın sebebi de o evreni o kadar çok, yani bu kadar çok seviyor olmam. Bu hikayenin çok daha iyisini hak ediyor olduğunu düşünüyor olmam. Açıkça konuşayım, Avatar geri dönecekse bu şekilde dönmemeli. Siz ne diyorsunuz? Sizi de ikiye böldü mü bu film? Çok karışık duygular hissediyorum hep. Yani bir öyle bir böyle ama geneli negatif aslında. Yorumlara yazın. Siz ne diyorsunuz? Filmi beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Bu skandal hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatalı bulduğunuzu düşünün. Hani benim verdiğim bilgilerde bir şey varsa aşağıda da beni düzeltebilirsiniz. Konuşuruz, öğreniriz, bilgileniriz. Böyle böyle öğreniyoruz zaten. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hepinizi öpüyorum. Avatar, Son Hava Bükücü sevenler, kardeşlerim, canlarım, hepimiz aynı. Çok daha samimi hissediyorum size karşı, bilmiyorum niye. Çünkü galiba bununla büyümüş olmak hemen bir güven duygusu hissettiriyor bunu seven insanlara. Ben de. O yüzden öyle yani. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Bay bay.